Daha atarken bir şey vurdu arkadaşlar. Şurada daha atarken vurdum, anlayamadım ne olduğunu. Daha ayı salmadan balık vuruyor. Bidon da dibime geldi ki. Ay, gelmedi. Toplayacağım arkadaşlar. Burada bir balık var sanki, elime vuruyor. Bir tane de burada vardı. Levrek çok sarmış. Bu levrek arkadaşlar. Çok büyük bir levrek arkadaşlar. 8 kilo var. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi ben burayı toparlayayım. Aşağıda yine ufaktan bir devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü balıkçılığımız da bitti. Ne yaptığımızı bir görelim. Bir iki balığı yakalarken gösterebildim size. Diğerlerini yakalarken gösteremedim ama en azından görmüş olursunuz. Çünkü normal kefal de var. Ot sazanı da, ot kefali de var. Aradaki farkı da size gösterebilirim.
Bunlar kefali böyle arkadaşlar. Yani kasna derler. Yurdumuzun bütün nehir ve göllerinde bulunur. Buna da os sazanı diyorlar. Ama kefal familyasından. Demin gösterdiğim kefalle aynı familyadan. Birazdan daha yakından da göstereceğim. Bu da levrek arkadaşlar. Bayağı büyük bir levrek. Bu pers değil. Pers'le karıştırmayın. Pers'ler ufak oluyor. Bildiğiniz levrek. Etçil balıktır. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu bizim göz bebeğimiz yayın. Size yakın çekim yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi bu levrek. Bayağı büyük maşallah. 1 şuradan 2 3 4 22 çarpı 4 88 santim. Yayını kefali biliyorsunuz. Ben sadece size şunu göstermek istedim. Bu da kefal arkadaşlar. Yan dur be yavrum. Durmayacak. Bu da kefal. Bu da kefal. Böyle çevireyim. Bizim çocukluğumuzdan beri tuttuğumuz balık bu. Sonra bu balık gelmeye başladı. Os sazanı diyoruz biz burada buna. Ama kefal. Daha Asya ülkelerinde, yani Asya derken Çin'de, Japonya'da, Vietnam'da, oralarda farklı isimler oluyor. Azerbaycan'da var mesela, amur balığı diyorlar. Bereket versin. Balığımızı aldık. Bu da kefalli levreğin tutulmasını gösterdim size. Tutuğu rahatlığı nasıl çıktığını gösterdim. Diğerleri gösteremedim. Onlar da bir alan çıkmıştı zaten. Kendinize iyi bakın efendim.